Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Yine güzel bir yazılı soruları çalışmasıyla sizlerle beraberim. Bu videomda Türkçe dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini sizlere anlatacağım. Bu soruların benzerleri sizin yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci soruyu okuyalım. Rüyasında denizlerde gezen o güzel balığa dokundu. Bu cümlede koyu renkle yazılan yani altı çizili olan sözcükte hangi ses olayı vardır diyor. Şimdi balık burada balığa yazılmış. Biz tabii ki ilk halini yazalım sözcüğümüzün. En sade hali kökü bu şekilde balık. Bakın sonda sert bir ünsüz var. Ve buraya bir ek gelmiş. Yönelme yani ismin hal eklerini hatırlayın. E hali var ya. Tabi burada A'ya dönmüş. Ve buraya E eki getirildiğinde yani yönelme hal eki buradaki K harfi yumuşama olmuş. Ve ne olmuş? Balığa olmuş. Tabi ek de sözcüğe uymak için değişiyor. Ama yine yönelme hal eki. Demek ki burada yumuşama var. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkını işaretliyoruz. Sert ünsüz yumuşamış yani. İkinci sorumuz. Radyoda yanık bir Sivas türküsü dinliyordu. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Yanmış olan mı, duygulu dokunaklı mı, bıkkın üzüntülü mü yoksa verimsiz kıraç mı? Buradaki yanık bir Sivas türküsü derken duygulu dokunaklı bir türkü dinlediğini anlatıyor. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Hangi cümlede karşılaştırma söz konusudur diyor. Öğretmenimiz her zaman güzel giyinir. Bu cümlede bir karşılaştırma yok çünkü her zaman diyor. Yani dünle bugünü veya işte geçen ayla bu ayı veya başka bir zamanla başka bir zamanı karşılaştırmamış. Her zaman diyor. B şıkkı Eda bu sene daha başarılı. İşte bu cümlede karşılaştırma var. Çünkü Eda bu sene daha başarılı diyor. Yani geçen sene ile bu seneyi karşılaştırmış oluyor. Ve burada karşılaştırma söz konusu. C şıkkında yok. Geç olmadan eve dönmeliyim. Yarın sabah kütüphanede buluşuruz. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi burada bir parçamız var. Buradaki cümlelerden hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Birinci cümle nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere doğru ilerledim. Burada yok. Burası suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. Yine yok. Üçüncü cümlemiz şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu. İşte burada var. Rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuş. Burası sonuç bölümü. Nedeni sular çekildiğinden dolayı. O yüzden 3 numarayı işaretleyelim. 4'ü de okuyalım tabii ki. Kontrol edelim. Ateşin karşısında biri kız, ikisi erkek, 3 çocuk ısınmaya çalışıyordu. Burada da neden sonuç ilişkisi yok. Ne yapıyoruz? 5. soruya geçiyoruz. Paragraf sorusu buraya ben aldım. Niye? Çünkü paragraf soruları her zaman her sınavda karşınıza çıkabilir. Sadece yazılılarda değil, diğer girdiğiniz sınavlarda da karşılaşacaksınız. Paragrafta insanın iç rahatlığı aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır diyor. Bir okuyalım bakalım. Uygar toplumu toplumsal olaylara bilinçli yaklaşan insanlar oluşturur. Bu insanlar günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirirlerse o zaman iyi vatandaş olmaya hak kazanırlar. İşte mutluluk da iyi vatandaşın duyduğu iç rahatlığından başka bir şey değildir. İnsanın iç rahatlığı hangisine bağlanmıştır? Yani hangi şarta bağlanmış? Yaşamdaki değişmelere ayak uydurmasına mı? Toplumsal sorumlulukları yerine getirmesine mi? Deneyimleri doğrultusunda davranmasına mı? Dayanışma duygusunu geliştirmesine mi? Doğru cevap toplumsal sorumlulukları yerine getirmesine. Çünkü burada ne diyordu? Kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirirlerse, bakın burada bir şarta bağlıyor. O zaman iyi vatandaş olmaya hak kazanırlar ve iyi vatandaş olunca da diyor iç rahatlık yani mutluluk olur diyor. Demek ki toplumsal sorumlulukları yerine getirmeye bağlı yani cevap B şıkkı oldu.
Altıncı sorumuz ses olaylarıyla ilgili. Bu yazınızda ses olaylarından öğretmeniniz soracaktır diye düşünüyorum. Umarım tahminimde yanılmam. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını karşılarına yazınız diyor. Şimdi birinci cümlede reddettim kelimesi çizilmiş. Kerem'in maça gitme teklifini reddettim. Şimdi burada iki kelime bir araya gelirken arada bir tane fazlalaşma var. Yani bir türeme olmuş. Biz buna ünsüz türemesi diyoruz. Nasıl? Şöyle. Red etmek. Bu iki kelime bir araya geliyor ve araya bir tane daha D harfi türemiş oluyor. O yüzden biz buna ünsüz türemesi diyoruz. Kısaca türeme yazsaydım da olurdu ama neyse. Bu şekilde. Mesela şöyle bir örnek de vereyim. Af etmek. Bakın iki kelime bir araya geldiğinde ne olur? Affetmek olur. Yeni bir F harfi daha türemiş olur. Bu da bir örnek olsun. Buna ünsüz türemesi diyoruz. İkinci cümlede Damla'nın boynu ağrıyor. Burada da kelimemizin asıl hali, kök hali boyun. Ve buraya bu kelimeye ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde boyunu demiyoruz. Ve şuradaki U harfi düşüyor. Boynu oluyor değil mi? Ve biz ne diyoruz buna? Ses düşmesi diyoruz veya ünlü düşmesi de denir. Şöyle ayırayım da yazacak yer bırakmamışım kendime. Örnek vereceğim derken. Evet, buradaki olay da ses düşmesi. Veya ünlü düşmesi de yazabilirsiniz. Öğretmeniniz kabul eder. Sokaktaki lambalar yanmıyor. Şimdi buradaki sözcüğümüzün ilk hali sokak. Sonra dağ eki gelmiş. Sokak dağ, yani bir yerde bulunma hal eki. Fakat buradaki D harfi T'ye dönmüş. Peki biz buna ne diyoruz? Ünsüz sertleşmesi diyoruz. Çünkü sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak bir ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, mesela bu D olabilir, B olabilir. Bunlar getirildiğinde buradaki D sertleşiyor. Ve ne oluyor? Sokakta oluyor. Tabi diğer başka bir ek daha gelmiş ama biz buradakine bakıyoruz. Demek ki burada ne var? Ünsüz sertleşmesi var. Buna da sertleşme diyoruz. Sadece sertleşme de yazsanız öğretmeniniz kabul eder. Mesela burada türeme yazsanız doğru diye düşünür öğretmeniniz veya düşme, ses düşmesi yazsanız, burada da sertleşme yazsanız yeterlidir. Ama ünsüz sertleşmesi yazarsak daha iyi olur. Ünsüz sertleşmesi. Elindeki çiçeği annesine verdi. Burada sözcüğümüzün ilk hali çiçek. Ve ne oldu? Ünlü ile başlayan bir ek geldi. Buradaki K harfi çiçeği ki olmayacağına göre, yani şöyle bir i eki geldi. Ne oldu? Bu yumuşadı. Buna da ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Yazalım. Ünsüz yumuşaması. Burada da yumuşama var. Bu konuyu bir türlü aklım almıyor. Buradaki sözcüğümüzün de ilk hali akıl. Sonra ne gelmiş? Ek gelmiş. Akıllım olmayacağı için buradaki ı düşmüş. Aklım olmuş. Neredeydi o? Şurada vardı. İkinci örneğimizde yine ses düşmesi olayı var burada. Bakın buradaki ses olaylarını bulurken ne yaptım ben genellikle? Kelimelerin ilk halini, yani kökünü ilk önce düşündüm. Mesela boynu derken boyun kelimesini hemen esas aldım. İşte şurada mesela çiçeği derken çiçek kelimesini esas aldım. İlk halini düşündüm. Sonra gelen eki düşündüm ve neler olduğuna baktım. Ve buradaki K harfinin yumuşadığını anladım. Siz de sınavınızda veya karşınıza böyle sorular geldiğinde genellikle sözcüğün ilk haline, en sade haline, kök haline bakın. Yanına gelen ekler onda nasıl bir değişiklik ortaya çıkarmış. Şunu da söyleyeyim. Burada da ne oldu? Gelen ek değişti. Bazen de sözcüğün kendisi değil, gelen ek değişiyor. Bakın burada D idi, T'ye döndü. Buna da biz ne dedik? Sertleşme dedik. Bazen sözcük değişiyor. Sözcüğün son harfi veya aradaki harf düşüyor işte. Bazen de gelen ek değişmiş oluyor. Neyse bu kadar yeter. Konu anlatımına girdik neredeyse. 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna sesli, yani buradaki sesli harfler ile başlayan bir ek getirildiğinde hece düşmesi olmaz. Yani ses düşmesi. Ben söylemeyi unuttum. Ses düşmesinin diğer ismi hece düşmesidir. Ağız. Evet, bir ek geldiğinde ağıza denmez, ağza denir veya ağzı denir. Buradaki bir düşme olur. Bu ı harfi düşer. Bir örnek de gösterelim. Mesela ağzı. Bakın yumuşak y'nin yanındaki ı harfi düşüyor.
Burun kelimesinde düşme olur. Burnu. Bakın. R'den sonraki U düşmüş oluyor. Akıl kelimesinde düşme olur. Aklı olur. Torun kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya hece düşmesi olmaz. Yazarken cümle içerisinde torunu yazılmaz. Torunu denir. Burada bir düşme olmuyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik isim yoktur diyor. Şöyle siz isterseniz cümlelere videoyu durdurup bakın. Ben tek tek hepsini okumayayım. Size göstereyim. Bu kez geriden başlayacağım. Yukarıya doğru gideceğim. Çünkü cevap A şıkkında olacak. Akdeniz. Burada bir birleşik sözcük var. Ak ile deniz birleşmiş. Birleşik sözcük olmuş. Burada da var gece ve kondu. Yine birleşik sözcük var. Burada da çekyat sözcüğü var. Çek ve yat sözcükleri birleşmiş. A şıkkında herhangi bileşik sözcük yok. Şuradaki masmavi sözcüğü bileşik sözcük değil. Biz buna pekiştirmeli sözcük diyoruz. Mavi, masmavi. Yani daha da mavi olduğunu söylemek için mesela ne kullanırız? Sarı, sapsarı. Bunlar pekiştirmeli sözcüklerdir. Yani bileşik sözcük değildir. Cevap A şıkkı. 9. Kolay bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan kelime düşüncenin yönünü değiştirmemiştir diyor. Ben yine bütün cümleleri okumayacağım. Siz şöyle bir bakarsınız. Doğru cevap A şıkkında var. Çünkü buradaki şu V kelimesi, altı çizili onu konuşuyoruz zaten. V kelimesi düşüncenin yönünü değiştirmemiş. Domates ve salatalık salatanın vazgeçilmez ikilisidir. Burada örneklendirmeyi çoğaltılmak için ne olmuş? Araya V harfi konmuş bir bağlaç konumunda ve domatesle salatalığın vazgeçilmez olduğunu anlatmış. Düşünce hala aynı, değişmemiş ama şunlar değiştiriyor bakın. Seninle vakit geçirmek isterdim ama diyor işe gitmem gerek. Bakın düşünce değişti. Okula gitti, ne var ki kimseyi bulamadı. Bakın gitti ve kimseyi bulamadı. Yönü değişti. Seni çok seviyorum fakat birlikte olmamız imkansız diyor. Evet, cevabı işaretledik zaten. Diğerlerini de anlatmış olduk. 10. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur diyor. Hani her şeyi kardeş payı yapacaktık. Burada pişmanlık yok. Bir serzeniş var. Beraber yapacaktık. Kardeş payı yapacaktık. Yani sen umduğum gibi çıkmadı demek istiyor. Ona biraz dert yanıyor yani. Serzeniş diyorum. Aslında tam karşılığı serzeniş buradaki ifade. Bizi kapıdan çevirmesin mi? Burada da bir şaşkınlık var. Keşke bu sınava çok çalışsaydım. İşte pişmanlık burada. Keşke sözcüğüyle. O kadar işim var ki hangisine yetişeyim? Burada da pişmanlık yok. 11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangileri zıt anlamlı değildir diyor. Yine kolay bir soru. D şıkkında var bakın. Gençler ve yaşlılar. Genç, yaşlı. Soğuk, sıcak. Arka, ön. Sevdiğim, sevmediğim. Bu zıt anlamlı değil. Bu olumlu, olumsuz. Kelimenin olumlu hali ve olumsuz hali. Olumlu ve olumsuz olma durumunda biz zıt anlamlı demiyoruz zaten. O yüzden cevap A şıkkı oldu. 12. soru örtülü anlamla ilgili bir soru. Ne olduğunu şimdi açıklayacağım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır? Örtülü anlam ne demek? Cümleyi okuduğumuzda eğer oradaki anlamdan başka bir anlam daha bize çağrışım yapıyorsa, başka bir ifade daha anlatıyorsa biz buna örtülü anlam diyoruz. Şimdi 2 tane soru var zaten bu konuyla ilgili. Burada da göstereceğim. Evleri nehir kenarına kurulmuştu. Burada bir anlam var. Başka gizli bir anlam yok. Karıncalar da kış uykusuna yatar. İşte burada örtülü bir anlam var. Ne demek? Nasıl? Karıncaların kış uykusuna yattığını anlıyoruz. Karıncalar da kış uykusuna yatar deyince başka hayvanların da yattığını anlıyoruz. Başka hayvanlar da kış uykusuna yatıyor. Karıncalar da yatıyor. İşte başka hayvanların da kış uykusuna yattığı anlamı da var burada gizli olarak. Örtülü anlam diyoruz. O yüzden hayat sürekli akıp gidiyor. Burada örtülü anlam yok. Olaylar bir anda gelişiverdi. Şurada çok örnek göstereceğim zaten. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlatım bulunmamaktadır diyor. Bakın depremde bizim evimiz de zarar gördü. Burada örtülü anlam var. Başkalarının evleri de zarar gördü. Bizim evimiz de gördü. Başka evlerin de zarar gördüğünü anlıyoruz. Ayşe artık buraya gelmeyecek. Yine örtülü anlam var. Ayşe'nin daha önce geldiğini anlıyoruz. Artık gelmeyeceğini anlıyoruz. Daha önceden geldiği belli oluyor buradaki anlatıma göre.
Biz bunu anlıyoruz. Kalabalık bir şehirde yaşıyor. Burada örtülü anlatım yok. Tolga işe yine gitmemiş. Bu cümleden biz Tolga'nın daha önce de işe gitmediğini anlıyoruz. O zaman örtülü anlatım var ama C şıkkında örtülü anlatım yok. Geldik son iki sorumuza. 14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde D'danın yazımı yanlıştır diyor. Bakalım. Kalemim evde kalmış. Ahmet D havuza gitti. Okulumuzda spor salonu var. Topumu bahçede unuttum. Zaten okurken de anlamışsınızdır. A şıkkında yanlışlık var. Çünkü buradaki D bitişik olması lazım. Bir şeyin içinde, üstünde, oraya ait olduğunda anlamı varsa bitişik yazılıyor. Ahmet D havuza gitti. Burada ayrı yazılması gerekiyor ve doğru. Burada bakın bitişik ve doğru. Okulumuzda bir şeyin içinde dedik ya. Topumu bahçede unuttum işte. Bahçenin içinde. Yine bu da doğru. Yani A şıkkı cevabımız. Orada yanlışlık var. Son sorumuz. Dilekçe ile ilgili diyecektim. Burada ile kelimesini yazmayı unutmuşum. Neyse beni hoş görün. Biz öyle varmış gibi okuyalım. Dilekçe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir yere dilekçe yazmak, işte belediyeye dilekçe yazmak, okula işte okul müdürlüğüne dilekçe yazmak. Sanıyorum öğrenmişsinizdir derslerinizde. Nasıl oluyordu? Çizgisiz beyaz kağıda yazılıyor. Evet. Üst makama yazarken rica ederim denir. Bu yanlış. Çünkü üst makam derken yani işte bir belediyeye dilekçe yazıyoruz değil mi? Biz bir kişiyiz ama belediye büyük bir grup, bir kamu kurumu değil mi? Üst makam olur orası. Ve oraya yazarken rica ederim demeyiz. Arz ederim denir. Hatta şöyle yazayım. Dilekçemizin sonunda arz ederim sözcüğü kullanılır. Demek ki bunu yazmamız lazım. Bu yanlış bu ifade. Sağ alta tarih, imza, isim yani ad soyad yazılır. Bu ifade doğru. Sağ tarafa. Dilekçenin sol alt köşesine de adresimiz yazılır. Bu da doğru. Cevap B şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.